Gördüğünüz gibi Sliema Exile sahilinde hafiften dalgalı, bulutlu ama hoş bir aralık. Bence montunu gereksiz yere giydim. Ya aralığın onu olmuş, şu montu giydiğinde gereksiz yere giydim diyor. Evet, çünkü güneşli. Güneşli olması havanın serin olduğu anlamına yani. Bu arada buranın serin 15 derece. Ya o yüzden buraya serin demesek mi acaba? Ama bize göre serin yani. Biz Maltalı olduk sonuçta bir nevi. Galatasaray Sivasspor maçında şey diyor işte, mevsim normalinin üzerine çıktı hava 5 derece. Çünkü geçtiğimiz hafta eksi 15 dereceymiş. Yani eksi 15 derece olan hava 5 dereceye çıktıysa Mevsim normallerinin üstünde sayılıyor. aynen. Allah Galatasaray'ı seviyor demektir. Bence Allah net Galatasaraylı. Merhabalar herkese. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlere Temu'dan aldığımız şu 21 euroluk drone'u tanıtacağız. Aslında tanıtmak da değil, deneyeceğiz. Ben bunu 5 metrekarelik evimizde bir süre denedim. Şu bana gerek yok mu be? Hah şu. O kadar ucuz bir şey. Bayağı ucuz bir şey. Aslında ben uzun zamandır bir drone istiyordum kendime. Ama böyle pahalı drone'ları alıp parçalamadan önce ucuz drone'ları alıp parçalayayım dedim. Temu da yardımımıza yetişti bu noktada. 21 euroya 3 bataryalı iş görür bir drone aldık. Evde biraz terör estirdim. Ama bakalım açık havada nasıl bir performans gösterecek. Ereniko drone'unu deneyecek oyuncağıyla. Ben de bu gimbal'ı öğrenmeye çalışıyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer, gimbal maceralarım zaten orada yer alıyor. Beceriksizliğim, yapamayışlarım. Şimdi umuyorum ki daha güzel sonuçlar çıkaracağım. Böyle. Gördüğünüz gibi hep kayalık. Yazın burası insan kaynıyor tahmin ettiğiniz üzere. Bir iki tane galiba kum sahil var. Değil mi Eren? Evet, burada Malta'da çok sayılı kumlu alan var. Ama genelde taşlı. Burası da onun örneklerden biri. Adanın en kuzey batı taraflarında böyle bir Golden Bay taraflarında kumlu taraflar var. İşte burada yakınlarda var ama 3 metrekare kum var yani o kadar. Aslında geri orada kalanı da taş. deneyebilirdik. Yani risk budur diyerek biz direkt olarak taşa düşürmüşken dedi. O yüzden buraya geldik. Burası için havuzumuz. Evet, Biz burayı biz burada- sahiplendik. Deniz de temiz gözüküyor. İnsan bir giresi geliyor. Ama evet, denizimiz güzel. Öyle. Eren şu an o kadar eğleniyor ki benim joystick kullanamayışımla. Eren'sin bir ortası yok. Geçen sefer hiç joystick kullanmıyordu. Gimbal'ı böyle döndürüyordu. Şimdi elini gram oynatmıyor Ama yani. dalga geçiyor Sadece joystickle. Hayatım bunun ortası var. Hani bazı yerlerde elimle şöyle döndürmen gerekiyor. Aa. Gimbal'ı. Al. Mesela arkadaşlar, bakın şurayı gördüğünüz yer eskiden buralar tuvaletmiş. Eskiden eski Maltalar burayı tuvalet olarak kullanıyor. Buradan denize doğru giden bir sistem var. Tabii o zaman yani şu anda hoşuna gitmeyen bir durum ama zamanın en iyi teknolojilerinden biri bu. Malta'da icat olmuş. Suya, denize doğru atıkların gönderilmesi. Şu anda mikrofonumuz da Temu'dan. Aa, evet, o da çok ucuz. Biz bu yani şu anda kullandığımız en pahalı alet herhalde Eren Su'nun kullanmaya çalıştığı gimbal. Ekipman olarak. Ve Eren'in içi gidiyor. Ben ona zarar vereceğim Yok ya, diye. o kadar da değil aşkım ama. Emin misin? Yok ya. Ben olsam içim giderdi Ya ya. senin köpeğin olsun lan. Ay teşekkür ederim Minnoş'um. Gel şuraya çökelim. Çökelim Şu kenara. mi? Aleti açalım. Arkadaşlara gösterelim. Aç göster. Biz buradayız. Gel bakalım yaklaş. Yaklaş buraya evladım. Ben size gayet güzel bir açıdan görüyorum. Net şu. Şöyle 4 bacağı açıyorsunuz. Ondan sonra 3 tane bataryası var. Bunun 21 euro olmasının pahalı olmasının sebeplerinden biri. 3 tane bataryasının olması. Her ihtimale karşı aldım. Her ne kadar ucuz ürün de alsam yine de şey yapıyorum. Yani yedeği olsun.
kumandası hepsi ultra ucuz plastikten yapılmış. Ama uçuyor mu? Uçuyor arkadaşım. Yani şimdi olay bu. Sağ sol, ileri yukarı aşağı işini görüyor. Stabilizasyonu falan hiçbir şey yok. Batarya dediğim şeyler şunlar. Tanesi 15-20 dakika gidiyor. Şöyle bir şeyler. Ondan sonra alet şu. Kamera şu arkadaşlar. Şu önde gördüğünüz kamera. 480p. Uzun zamandır yani YouTube videosu önünüze 480p gelse bu ne lan der kapatırsanız şundan kameraya çekmemi bekliyor. Ama benim muhtemelen çekim yapacağız onunla ve koyacağız onu da. sanmıyorum. Nasıl çektiğini. Sanmıyorum çünkü en son denemelerimde kamerayı çalıştıramamıştım. Yani çalıştırabilirsek diyelim o zaman, Evet, söz evet. vermeden. Evet. Bir de bilmiyorum ya. Bunu kamera için almadım ben. Çünkü bunu uçurabilmek hani bir drone'u parçalamadan uçurmayı öğrenebilmek için aldığım bir şeydi. Sonrasında kısmetse daha güzel bir şey geçer. Neden? Hobi. Neden? Niye olmasındı yani? Şimdi biz buna başlayalım. Nereye gittim? İşte böyle dengesi güzel. Gördün mü? Çapraz kalktı yani alet direkt olarak. Göremedik çünkü o esnada kamera gitti. Görmeyi çok isterdik. Benim şu anki derdim ses ya. Umarım ses geliyordur. Ben şu an çocuğunu oyun oynamaya getirmiş anne gururuyla izliyorum kocamı. Hani benim de oynuyorum. Ben de gimbal'la oynuyorum sonuçta aşkım. İyi suya da sok. Suya mı girdi? Ha girdin şurada. Sen tabii kamerada kaçırdın. Neden? Gimbal'ı kontrol edemedin. Ben de bunu kontrol edemedim. Beraber harika bir kombinasyon. Biz bundan YouTube videosu çıkarttık. Helal olsun. Bence de. Eren'in Ankaralı Sincanlı oturuşu. Bozuldu. Bozulmamıştır ya. Ya bozulmuş olmasa çok muhtemel biliyor musun? Yani şu alet suya girdiğinde bozulmasa da helal olsun. Onun yerine şöyle bir ne yapıyoruz? Dünyanın en basit sorun çözüm aşaması. Kapat aç. Aşırı rüzgarlı şu an. Rüzgara karşı gram bir şey giremiyor ya. Biz şu anda rüzgara karşı gidemeyen bir alet ha. Oğlum kalksana. Suyun içinde test ediyor şu an Eren. Evet yüzebiliyor mu? Suyun içinden tekrar kalkamıyormuş. Ayağınla şöyle bir ittirsen mi? Yine bir manuel kapatma eylemi. Deneme 2. Bayağı suya dayanıklanmış. Gerçekten deneme 2. Bak rüzgara karşı gitmiyor. Hiç Ay, gitmiyor. rüzgara karşı ben de Orada gidemiyorum. Full gazı dedik de havada duruyor. Normalde stabilizasyon özelliği yok ama havada stabil durdu. Haydi bakalım. Hazırsak deneme 3. Direkt resmen denize kafa atmaya gidiyor ya. Tabii siz o sahneleri göremediniz. Neden ben gimbal'lamışım? Ya denize kafa atmaya giden drone mu olur arkadaşım? Eren'in çaresizliği. Nereye koyayım ben bunu? Bu tarafa doğru koysam Gel acaba? şuraya koyalım ya. Oraya doğru gidelim bakalım. Ha, oraya bir sürü suyun içerisinde. Hadi bakalım. Bak bak bak. Rüzgara karşı gram direnç yok ya. Çünkü Eren'cim 1 kilo falan bile değil kendisi. 100 gram alet. Valla kalkacak da kalkamıyorum. Çünkü kalkmıyor. Evet arkadaşlar şimdi Eren Su'nun uçuş vakti.
Erensu uçuracak bakalım. Benim güzel karımın pilot becerilerini göreceğiz. Hadi bakalım. Yok. Ben de Buyur bir onlardan tane. yok. Buna basıyorum. Evet bebeğim. Açık hayatım. Hah. Yukarı doğru hayatım. Yukarı doğru hayatım. Hayır o değil. Heh. Evet. Bir yere gidemedik. Yerinden kalkamadım. Tekrardan dene bebeğim. Aynı işlemi sıfırdan mı yapıyorum? Yani Kapatıp açma. yani gerçekten cihazın bütün dinamiklerini bilmiyorum. Açık söyleyeyim hayatım. Çok garip bir sistemi var. Ben sana tavsiye veriyor musun? Kumandayı kapat öncelikle. Öyle değil. Açma kapama tuşunda. Ya onu yaptım az önce. Tamam kapat, şimdi onu da kapat. Oho. Onu da kapat. Sonra onu aç, sonra kumandayı aç. Kapandın mı? Işığı yanmıyorsa önünde kapanmıştır. Evet hayatım. Evet. Güzel. Yukarı yukarı. Aa. Bataryası mı bitti acaba? Olmadı. Yapamadım. Uçuramadım. Çünkü neden? Batarya bitmiş galiba. Yani çünkü Eren'e atmak her zaman en kolayı. Şimdi yeni bataryayla deneyeceğim. Göreceğiz bakalım. Evet, Erensu'nun yeni denemesi. Harika, süper. Drone ona saldırıyor derken duvara... Drone çöp oldu. Hayır ya. Çok oldu. Yani önceki sorunumuzun en azından batarya olduğunu anladık. Şimdiki sorunumuzun Erensu olduğunu biliyoruz. Saçmalama. Saçmalama salak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu normal yukarı hareket, bu sağ sol. Bak hayatım, ilk kalkış yaparken, tamam mı? İlk kalkış yaparken şu arkadaşa basıyorsun. Tamam. Ondan sonrasında yukarı yukarı. yukarı yaparsan yukarı çıkar. Şunu yaparsan aşağı iner, Tamam. aşağı yaparsın. Şu ileri doğru gidersin. Bak ön tarafını fark et ama. Tamam. Ön tarafa göre ileri gidersin. Sol, sağ, geri. Ama bunlar bence çalışmıyor. Ben söyleyeyim. Çalışıyor hayatım. Sadece rüzgardan dolayı çok iyi tepki alamıyorsun. Hadi bakalım. Erensu'nun 3. denemesi. Evet. Uç kızım. Uç bebeğim. Çok iyi. Denize gidiyor lan. Evet. Evet. Koşuyoruz. Kayıp drone'un peşindeyiz. Lan dur suyunu. Orası havuz bildiğin. Dur. İndir aşağı indir. Aşağı indir. Tamam sakin ol. Sakin ol şampiyon. Aşkım göllerin arasında, şu suların arasında neden hala operate etmeye çalışıyorsun? Bunu hiç anlamış değilim. Tamam. 20 euroluk bir alet olabilir şu. Ama yine de erkenden kaybetmeyelim. Böylece deniyoruz. Oynuyoruz ya resmen. Tekrardan başlangıç yerimize geri döndük. Aşkım lütfen denize doğru değil. Bunu kapattım tekrardan. Yapacağın zaman tekrardan başlat. Al bakalım. Bu tarafa gitmek istedim. Her taraf su. Ben ne yapabilirim acaba? Bak ister misin bak şu tarafta biraz daha düzlük bir alan var. O tarafa doğru gidelim mi? Hadi oraya gezmeye. Hadi gidelim. Aşkım dengelemen lazım onu. Bak şuraya koy. Eren'cim ayağım. Ne? Şu iki ayak hep yok muydu? Ayaklar kırılmış. Vardı değil mi bunlar? Vardı. Artık yoklar. Evet ayaklarımız gitmiş. Artık yoklar. 2 ayak mefta.
Gençlik falan okumadığını merak eden varsa, yani bir insan niye bunu merak etsin onu da anlamış değilim ama olur da merak ediyorsanız sebebi bu. Aşkım kapat açıp yapabilir misin? Aşkım ayak yok. Tam ayak, Dengelenmiyor. işte ayağın neden olmadığını bilmiyorum. Al bakayım bir, Ayak neden yok çünkü ben kırdım. bir de ben deneyeyim mi aşkım? Dene bir tane. Uçmuyor ya. Git lan git suya gir. Allah belanı versin suya gir. Zero'nun hazin sonu. Gördüğünüz gibi yüzebiliyor en azından. A few moments later. Gerçekten kıçını kaldıramaz oldu. Bayağı suda gezdik. Gördüğünüz gibi Evet. yüzebiliyoruz. Ama Ama uçamıyoruz da yani. Yapması gereken eylemi yapmıyor. Bakın, yani şu anda full güç bastırıyorum throttle diye. Hiç bana mı sinirmiyor? Bak. evet. Full throttle ileri. Bu maceramız bir aşkım ayakları kırdık. Tam ayakları Çok fazla suya girdi. kalkarken denge sıkıntısı yaşayabilir. Evet. Ona Çok da fazla okeyim. suya girdi. 20 euroluktu. Dedi ki benden bu kadar hacılar. Evet arkadaşlar neymiş? 20 euroluktur onu almıyormuşuz. Almayın. Alabiliyorsanız hatta biliyorum mega reklama girer ama DJI'in falan böyle güzel dronları var. Çok ileri seviyeleri de var. Başlangıç seviyeleri de var. Onlara bakabilirsiniz. Ben onları niyetliyim. Eren su ikna ederse onları alacağım bir tane. Yani ben zaten iknayım. Neyse karım böyle şeylere destek ya. Benim oyuncaklar almama destek oluyor. Hala 35 yaşında büyümemiş çocuk olduğum için. Yani biz evinde oyun odası olan insanlarız. Son kez deniyorum. Sonra denize fırlayacağım diyormuş. Aha. Denize fırlatmıyorum. Yani biz çevreci insanlarız. Evet. Böyle şeyler. Kalk abi, kalk abi. Hadi kalk abi. Yok. Anam, ayağa kalktı. Bak bu kadar kalkabildi. Birazdan inecek. Bak kalkamıyor ha, bu kadar kalkıyor ya. Denge sorunu yaşıyor çünkü şu an yavrucak. Yavrucak. Yavrucak ya. Bak güzelce de indi bu sefer. Hala kalkmaya da devam Aa düz de ediyor. kalkamıyor ya. Yan kalkıyor. Abi vurulmuş güvercin gibi ya. O yüzden galiba bende bir acıma duygusu var. Abi bugün maksimum uçurabildiğiniz bu oldu galiba. Evet denge sıfır. Ya yön verdiğiniz anda aşağı iniyor. Yeter dedi. Yeter. Beni gelip alın. Ters taklasını attığımıza göre. Evet. Duygularınızı alalım beyefendi. Evet arkadaşlar 21.45 euroya Temu'dan aldığımız drone. Bunun ömrü bu kadarmış. Evde 2 uçuş, dışarıda bir uçuş bitti. Canımız sağ olsun. Bugünlük de bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.